Merhaba, ben Kuber. Yıl 1453. Dünya bir çağın kapanışına, yeni bir çağın doğuşuna tanıklık etmek üzereydi. 1000 yıl boyunca anlamayan bir şehir düşünün. Surlarıyla övünen, tarih boyunca krallara bile geçit vermeyen bir şehir. Konstantinopolis. Bu şehir şimdi 21 yaşında bir padişahın hedefindeydi. Henüz genç ama kararlı. Diller bilen, kitaplar yutan, hocalarından ilimle yoğrulmuş birisi. Fatih Sultan Mehmet. Bu sadece sıradan bir savaş değil. Bu inançla örülmüş bir mücadeleydi. Geceler boyunca süren planlar, günlerce taşınan toplar, dağlardan yürütülen gemiler. Bu videoda o tarihi adım adım birlikte yaşayacağız. Fatih'in çocukluğundan kırılma anına kadar, İstanbul'un düşüşünden sonrasına kadar her şeyi hep birlikte kuberleyeceğiz. Çünkü bu hikaye sadece bir fetih değil, bir çağın kapanışının ve yepyeni bir dünyanın başlangıç hikayesi. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. Fatih Sultan Mehmet, yani asıl adıyla 2. Mehmet. Osmanlı tahtında doğdu. Ama saraylarda büyümek onu sıradan bir şehzade yapmadı. Henüz çocukken sessizdi ama gözleri konuşurdu. Kalabalıkların içinde durmaz, kitapların arasında kaybolurdu. Hatta o daha 8 yaşındayken Latince öğrenmeye bile başladı. Yunanca, Arapça, Farsça derken birçok dili akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Çünkü onun için savaş meydanı kadar kelimeler de güçlüydü. Babası 2. Murat onu genç yaşta Manisa'ya gönderdi. Ama yanlış anlamayın, bu bir sürgün değil, bu bir sınavdı. Devlet yönetimini küçük yaşta öğrenmeye başladı. Bu sırada etrafındaki hocalar onu bir padişah gibi değil de bir filozof, bir bilim adamı, bir lider olarak yetiştirdi. Onun üzerinde en etkin hoca Akşemseddin'di. Ona yalnızca ilim öğretmedi, vizyon da aşıladı. Akşemseddin Mehmet'in içine bir kıvılcım düşürdü. Ve o kıvılcım yıllar sonra bir imparatorluğu tutuşturacaktı. Fatih'in içindeki bu İstanbul tutkusu bir çocukluk hayali değildi. Bu bilinçli bir plan, sabırlı bir hazırlık ve kararlı bir yürüyüştü. O İstanbul'u yalnızca almak istemiyordu. Onu değiştirmek, onu başkent yapmak, onu bir medeniyetin kalbine dönüştürmek istiyordu. Bu yüzden tarih onu bir fatih olarak değil, bir çağı kapatıp bir çağı başlatan adam olarak yazdı. 1451 yılında babası 2. Murat ölünce tahta 2. Mehmet geçti. Ama bu sefer çocuk değildi. Ne yapacağını bilen, hedefi net, gözü karalı bir liderdi. Aklında tek bir şey vardı, o da İstanbul. Ancak bu hedef sadece bir hayal değil, aynı zamanda büyük bir riskti. Çünkü İstanbul'u almak sadece askeri olarak değil, politik ve ekonomik bir savaşı da göze almak demekti. O sırada Bizans hala Roma'nın mirasını temsil ediyordu. Ve o şehir öyle sıradan bir kale değildi. Surları 3 katlıydı. İç sur, dış sur ve hendeklerle kaplıydı. Yüzlerce yıldır kimse o duvarları aşamamıştı. Fatih planını yaptı. Önce büyük toplar döktürdü. Bu toplar öyle sıradan toplar değil ha. Kocaman büyüklükte olan toplar. Dönemin en büyük silahları. Özellikle Urban adında bir Macar ustayı buldu. Aylar süren çalışmalar sonucunda Şahi adı verilen büyük devasa toplar üretildi. O kadar büyüktü ki bir mermisinin ağırlığı tam 600 kiloydu. Ama tabii bu kadar büyük bir topu kullanmak öyle kolay değil. Taşınması için 60 öküz ve onlarca insan, onlarca adam gerekiyordu. Yollarda parçalandı, yeniden birleştirildi. Ve her atıştan sonra saatlerce soğutulması bekleniyordu. Tabii kuşatma hazırlıkları sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojikti de. Fatih Boğaz'ı kontrol altına almak için Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. O dönem için bu tam bir gözdağı demek. Ve Bizans bunu açık bir savaş ilanı olarak gördü. 1453'ün Mart ayında Osmanlı ordusu yola çıktı. Yaklaşık 80 bin askerle İstanbul surlarının önüne geldi. Ama karşılarında yalnızca Bizans'ın askerleri yoktu. Şehir Haliç'teki zincirlerle koruma altına alınmıştı. Ve içeride Avrupa'dan yardım bekleniyordu. İşte tam olarak burada işin gerçek zorlu kısımları başladı. Fatih'in ordusu kuşatma boyunca açlıklar çekti. Top atışları çoğu zaman surları delmek yerine geri düşüyordu. Gece bastıran soğuk, salgın hastalıklar ve moral bozukluğu orduyu yavaş yavaş tüketmeye başladı.
Hatta bazı komutanlar kuşatmayı bırakmayı bile düşündü, önerdi. Fatih iyice yalnızlaştı ama asla pes etmedi. Bir gece çadırında tek başına yalnızca oturuyordu. Önünde açılmamış mektuplar, bozulan planlar ve yorgun askerlerin haberleri vardı. İşte tam o an ya vazgeçecekti ya da tarihe geçecekti. Ve o sabah bir karar verdi. Gemileri karadan yürütün dedi. Tarih 6 Nisan 1453. Toplar ateşlendi. Surlar ilk kez Osmanlı toplarının gürültüsüyle sarsıldı. Ama Bizans kolay pes etmiyordu. İmparator 6. Konstantinos sonuna kadar direneceğini biliyordu. O şehir binlerce yıl onlarındı ve kolay kolay bırakmaya niyetleri yoktu. Osmanlı ordusu ise gece gündüz çalışıyordu. Ama her top atışı surları yıkmıyor, sadece zorluyordu. İstanbul'un dış duvarları çöküyor gibi oluyor ama hemen ardından iç surlar devreye girmeye başlıyordu. Birini açsan diğeri ayaktaydı. Bu yüzden Fatih kuşatmayı sadece güçle değil, aynı zamanda zekayla kazanmalıydı. Ve işte tarih kitaplarına geçecek o an geldi. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütme emrini verdi. Haliç Bizans'ın son kozu gibiydi. Denizden saldırılara karşı korunmak için devasa bir zincirle kapatılmıştı Haliç. Ama Fatih denizi geçemiyorsa denizi karaya getirecekti. Galata sırtlarında geceleri hummalı bir çalışma başladı. Toprak yol düzleştirildi. Kızaklar yerleştirildi. Gemiciler, marangozlar, askerler, insanlar günlerce çalıştılar. Ve bir sabah Bizans halkı Haliç'in işlerine doğru süzülen Osmanlı gemisini görünce büyük bir şoka uğradı. Çünkü o gemiler denizden değil, karadan geliyordu. Bu sadece bir askeri taktik değil, aynı zamanda da psikolojik bir darbe oldu. Bizans'ın morali çökmeye başladı. Hatta İstanbul'un içinden bazı insanlar kapıları açmayı bile düşündü. Ama Fatih zaferin hala çok uzağındaydı. Çünkü hala o devasa surlar ayaktaydı. Ve zaman Osmanlı'nın değil, Bizans'ın lehine işlemeye başladı. Yaz geliyordu. Salgın hastalıklar orduda çoğalmaya başladı. Yiyecek sıkıntısı büyüyordu. Her geçen gün kayıplar artıyordu. Ama Fatih pes etmiyordu. Çünkü bu sadece bir şehir savaşı değil, aynı zamanda inanç savaşıydı. Bu fetih onun kim olduğunu dünyaya ispatlama şansıydı. Ve nihayet son saldırı günü belirlendi. 29 Mayıs 1453. Geceydi. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece. Fatih Sultan Mehmet çadırında yalnızdı. Elinde bir Kur'an, dışarıda ise on binlerce asker onun emrini bekliyordu. Sabah olduğunda her şey bambaşka olacaktı. Fatih ordusunu üçe ayırdı. İlk dalga Bizans askerlerini yormak içindi. İkinci dalga surlardaki direnişi yıkmak içindi. Ve üçüncü dalga bizzat kendisinin komuta ettiği son darbe için hazırlandı. Ve sabahın ilk ışıklarında Osmanlı ordusu hareket etmeye başlamıştı. Davullar çaldı, tekbirler yükseldi. Surlar bir kez daha sarsıldı. Bizans askerleri direndi. Oklar, taşlar, kızgın yağlar, aklınıza gelecek her şeyi kullandılar. Ama Osmanlı geri çekilmedi. Fatih en seçkin askerlerini öne sürdü. Yeniçeriler. Bu tam olarak ölümüne bir saldırıydı. Ve işte o an geldi. Ulubatlı Hasan elindeki Osmanlı sancağını kaptı ve surlara tırmanmaya başladı. Oklar vücuduna saplandı. Kanlar içinde kaldı ama yılmadı. Sancağı surların üzerine dikti. O an yalnızca bir bayrak değil, bir çağ da dalgalanmaya başladı. İşte İstanbul düşmüştü. 6. Konstantinos savaş meydanında kılıcıyla öldü. Saraylar, kiliseler, sokaklar hepsi Osmanlı Devleti'nin kontrolünün altına geçmişti. Ama Fatih yağmayı durdurdu. Ayasofya'ya girdi, secdeye vardı ve tam olarak şu sözleri söyledi. Buradan bir daha ezan sesi eksik olmasın. O artık sadece bir padişah değil, bir fatihti. İstanbul'un fatihi. Tarihin seyrini değiştiren adam. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde şehir yorgundu. Surlar yıkılmış, halk dağılmış, sokaklar sessizliğe bürünmüştü. Ama Fatih için bu bir son değil, yeni bir başlangıçtı. İlk iş olarak Ayasofya'yı camiye çevirdi. Ama içerideki mozaiklere hiçbir zarar verilmedi. Çünkü o sanatın da, inancın da, geçmişin de korunması gerektiğini biliyordu. Fatih sadece fetheden değil, inşa eden bir liderdi. Şehirde yaşayan gayrimüslimlere dokunmadı.
Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler hepsi özgürce yaşamaya devam etti. Fatih, farklı inançlara sahip insanları bir arada tutabilecek bir düzen kurdu. Adına da millet sistemi dedi. İstanbul'a Anadolu'dan, Balkanlardan, farklı coğrafyalardan insanlar getirtti. Boşalan şehir yeniden insan sesiyle, renklerle, seslerle dolmaya başladı. Medreseler kuruldu, külliyeler yükseldi ve neredeyse tüm yollar onarıldı. Tertemiz bir şehir kuruldu. İstanbul, Osmanlı'nın kalbi haline geldi. Bir dünya başkenti, bir imparatorluk merkezi. Tabii bu ses bütün dünyada yankı uyandırdı. Avrupa bu fetihle sarsıldı. Yüzyıllardır ayakta duran Bizans artık yoktu. Roma'nın son kalıntısı tarihe karışmıştı. Bu fetihle birlikte tarihçiler Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlattı. Peki Fatih ne yaptı? Durdu mu? Tabii ki durmadı. İstanbul'dan sonra başka seferlere de çıktı. Ama ne yaptıysa hepsini İstanbul'dan yaptı. Çünkü onun gözünde bu şehir sadece taştan, topraktan ibaret bir şehir değildi. Bu şehir medeniyetin yeniden yazıldığı bir şehirdi. Ve şimdi 600 yıl sonra bile 29 Mayıs 1453 hala konuşuluyorsa, hala insanlar bu hikayeleri anlatıyorsa, hala Twitter'da gündem oluyorsa bu sadece bir fetih değil arkadaşlar. Bu bir halkın kaderini değiştiren, bir liderin vizyonunu tarihe kazıyan sonsuz bir hatıra. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.